Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün bahar aylarında yazın kullanabileceğiniz ikili takımlarımızı nasıl yaptığımı detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet, iç ve dış iki parçadan oluşan baharlık, yazlık her zaman giyebileceğiniz çok kolay bir örnek anlatacağım. Zaten modelimiz düz örgü yapılıyor. Sadece sim detaylarımız var hırkanın ön tarafında, lastik kısmında ve kollarımızın uç kısmında sim detayımız var. Ben simli bir ip kullanmadım. Beyazıma simden oluşmuş bir ipi karıştırarak yaptım bu kısımları. Lastiğimiz bir düz bir ters. Önü örerken buradaki 6 tane lastik kısmını devam ettiriyoruz. Burayı böyle devam ettiriyoruz önümüzü örerken. Fazlalığını da arkanın boyun kısmına gelecek şekilde tamamlıyor ve ortadan dikip bitiriyoruz. Hırkamızın arkasında ilmek sayımızı 3'e bölüyoruz. Önce orta kısmı kesiyoruz. Sonra omuz kısmını da 3 parçaya bölerek ilmek sayımızı, mesela 30 ilmeğimiz varsa onar omuzumuzun şu kısmı biraz daha düşük olduğu için burayı önce kesiyoruz 10 taneyi, sonra bu 10 taneyi, sonra bu 10 taneyi 3 seferde omuzumuzu keserek arka tarafı oluşturuyoruz. Arka tarafın yapımında hiçbir zorluğumuz yok. Ön kısımda da demin söylediğim gibi simli kısmımızı örüyoruz. O ipimizi hiç kopartmadan ön taraflarımıza kenar olarak geçiriyoruz. Ön kısmımız tam göğüse geldiğimizde, göğüs hizamıza geldiğimizde bunu bir mezro ile kendi vücudunuzu ölçebilirsiniz, uzunluğunuzu. Tam göğüs detayına geldiğinizde kesme işlemine başlıyoruz. Zaten kesim belli. Bakın burada birer birer keserek omuza kaç ilmek bırakmışsak önde de omuza o ilmek sayısına denk gelene kadar birer birer kesiyoruz. Bakın ben her sırada birer tane kesmişim. Omuza geldiğimde yine 3 bölümde kesiyorum. İlmek sayımı 3'e bölüyorum. Önce düşük koluma yakın olan kısmını kesiyorum. Sonra orta kısmı, sonra üst kısmını kesiyorum. Simli kısmı koparmıyorum. Devam ediyorum. Arka boyun kısmının yarısına gelecek kadar örüyorum. Diğer önde aynı şekilde. Bu sefer tam ters taraftan kesme işlemlerimizi yapıyoruz. Yine birer birer keserek omuza kadar geliyoruz. Omuz sayımıza denk gelecek kadar ilmeğimiz kaldığında kesme işlemimizi bitiriyoruz. Yine bu omuzu da buradaki omuzu kestiğimiz şekilde kesiyoruz. Simimizi devam ettirip arka boyun kısmının yarısı kadar da buraya örüyoruz. Sonra burayı dikişle birleştirip tamamlıyoruz. Kolumuzu anlatayım. Kolda da şöyle ufak bir detayımız var. Bu ilk başta bol başlayan, sonra daralan, sonra da kolumuzun uzunluğuna göre, genişliğine göre halledebileceğimiz bir kol modeli. Üzerinize tam oturacak, kolunuza tam oturacak, bol olmayacak öyle bir model. Ben bunu 90 ilmekle başladım. Daha sonra yarım santim arayla yarım santimde birer tane kestim ta ki dirseğimin ucuna gelene kadar. Dirseğin ucuna geldikten sonra artırma işlemine başlıyorum. Çünkü üst kolumuz alt kolumuzdan daha geniş olduğu için tam kolumun çevresini santimetre ile ölçtüm. Ona göre kol artırmalarımı yaptım. Kol düşük kol olduğu için dümdüz kestik. Ucunda sadece lastik kısmına uyum sağlasın diye bir sim detayı var. Burada tığla kirpik denilen küçük süslemelerle kol kısmını da tamamladım. Hırkamızın detayları böyle. Düz bir örgü olduğu için daha yoğun anlatmıyorum. Sadece kesme kısımlarını anlattım. Evet, kol detayında yaptığım simi de anlatayım. Ben dediğim gibi ipime böyle bir sim kullandım. Karıştırdım. 1-2 zincir çekiyoruz. Batıp sık iğne. 1-2 zincir çekiyoruz. Hemen yanına batıyoruz. Sık iğne. Bunu böyle yaptıktan sonra dönüyoruz ikinci sırada. 3,
4 zincir çekiyoruz. Kirpik dediğim kısmı yapıyoruz. Ortadaki delik kısma batıyoruz. Şöyle çekiyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Diğer ortadaki deminki zincirimizin üstünden gidiyoruz ve çektiriyoruz. Böyle küçük kirpikler oluşturarak kolumuzun detayını yapıyoruz. Hırkamızın içine giyeceğimiz askılı crop'umuzun da gerekli olan detay kısımlarını anlatacağım. Çünkü bu da bir düz örgü. Lastik kısmını kendi bel çevrenize göre ayarlayabilirsiniz. Boy kısmını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bizimki göbek deliğinin biraz üzerinde olan bir boyda. Arka kısmı göstereyim önce. Arkada dümdüz örüyoruz. Kol oyuktu kısmına, koltuk altı kısmına geldiğimiz zaman lastikle kesme işlemi yapıyoruz. Burayı birer birer kesiyoruz. Toplam 2 santim falan. Sırtınızda bunu uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Kesme işlemimizi tamamladıktan sonra bunu önün göğüs kısmına denk gelecek şekilde de yapabilirsiniz. Ayarladıktan sonra tekrar lastik örüyorsunuz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters lastik örüp dümdüz kesiyorsunuz. Arka kısmımızda sadece ufacık bir kol altı detayımız var. Birer birer lastiğin içinden kesiyoruz. Ben bu kesme işlemini birazdan göstereceğim. Ön kısma gelince, ön kısmımızda da arkada yaptığımız gibi koltuk altına aynı boyutlarda yapıyoruz. Birer birer keserek. Daha sonra göğüs kısmına gelince ortadan ikiye ayırıyoruz ilmek sayımızı. Ortaya geldikten sonra da hem yakadan hem koltuk altının devam eden kısmından kesme işlemlerimizi tamamlayarak ta ki lastik kısmına gelene kadar, burada hiç ilmek kalmayacak, sadece lastiğimiz kalacak. Lastiğimizle de askı detayımızı oluşturuyoruz. Lastiğimiz kendi istediğiniz ölçüde bunu ayarlayabilirsiniz. Yapıyoruz ve arkadaki lastik kısmının bitim yerine dikiyoruz. Bu kadar basit. Ben sadece şu kesmelerdeki detayı size anlatacağım. Lastiğin buradan kesersek nasıl, buradan kesersek nasıl olacağını anlatacağım. Bu lastik uzunluğu size kalmış. Ben 6 ilmekten yaptım. Daha çok 8 ilmekten, 10 ilmekten yapabilirsiniz. O detay size kalmış. Ben kibar olması için, ince olması için böyle yaptım. Göğüs size kalmış. Genişliği, darlığı, vücudunuzun ölçülerine göre. Şimdi kesme işlemlerinde size nasıl olduğunu bir örnekte göstereceğim. Evet, lastik detayını, kesme detayını anlatacağım demiştim. Ben hemen size gösteriyorum. Kesme koltuk altını yaparken önce lastiğimizi örüyoruz. Bir düz, bir ters. Dediğim gibi ben 6 ilmek yapmıştım. Bir düz, bir ters. 4 oldu. Bir düz, bir ters. Kesme işlemimizi lastiğimiz bittikten sonra yapıyoruz. Eğer lastikten sonra yapıyorsak düz bir şekilde kesme işlemimizi yapıyoruz. Şimdi bu işlemi koltuk altının diğer taraftan da yapacağımız için ben bu sırayı düz geleyim. Oraya geldiğimizde size o detayı da göstereceğim. Bu taraftaki kesimi göstermiştim. Şimdi buradaki kesimi göstereceğim. 6 ilmek 2, 4, 6 ilmek lastiğimize kalacak. Kalan 2 ilmeği keseceğiz. Lastikten sonra kesimlerde düz kesmiştik. Lastikten önceki kesimlerde ise ters kesim yapıyoruz. Yani bu taraftan sokuyoruz şişimizi, böyle kesiyoruz. Bunda zorlanıyorsanız ilmeklerin yerini değiştirip yine düz olarak kesebilirsiniz. Şuranın dümdüz çıkabilmesi için bunu yapmamız gerekiyor. Kesme işlemini yaptıktan sonra tekrar bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde kesiyoruz. Kesme işlemlerimiz böyle. Yakada da aynı şeyi yapıyoruz. Şuradan size hatta göstereyim. Neden alttan sokarak, geriden sokarak aldığımı anlatacağım. Şöyle dümdüz bir çizgi şeklinde çıkabilmesi için lastikten önceki kesimlerimizi ters alıyoruz. Burada lastikten sonra kesiyorsak düz şekilde kesebiliriz.
Yakada da aynı işlemleri yapıyoruz. Kesme işlemi aynı şekilde. Lastikten önce ise ters, lastikten sonra ise düz şekilde kesme işlemlerimizi yapıyoruz.